Salat olabilir. Tereyağı, bal, kaymak, reçel. Bizde öyle farklı yok. Sabah, öğlen, akşam yemekleri çeşitleri aynı. Arkadaşlar günaydın. Bugün Kore'de 6. günümüz. Çenki sabah geldi sağ olsun. Az önce müthiş bir şey öğrendik. Ondan size paylaşayım diye açtım kamerayı. Biz dedik ki sabah kahvaltısında Koreliler ne sever, işte öğlen ne sever. Bir kere en çok bizde nasıl kuru fasulye pilav böyle bir numara yemekse, burada da bir numara yemek tavuk kızartmasıymış. Çok meşhurmuş. Herkes çok seviyormuş. Bir sürü çeşidi varmış. Peki dedim kahvaltıda ne yiyorsunuz? Şenk dedi ki biz Ankara'ya geldiğimde dedi ben şaşırdım dedi. Hani Türk yemekleri sabah çok çeşitli falan. Burada dedi sabah ne yiyorsunuz? Pilav. Şöyle göstereyim. Bildiğin pilav. Bak. Pilav, balık Evet. ve çorba. Başka böyle. Ben mesela muhtemelen Mezelerde. mezeler de var bir de. Bizde de Serdar sağ olsun sabah köfte yaptı bize. Serdar da 10 numaradır, mükemmeldir. Çocukluktan beri böyle değil mi? Evet. Sabah başlıyorsunuz, balık yiyorsunuz. Balık olmadı bile ama mutlaka pilav, çorba, Pilav, çorba kesin. meze. Mesela. Bizimki pilavımız şey olduğu için yağsız oluyor hem tuzsuz oluyor. Biz de bak gördüğün gibi dünya kadar ekmeği kızartıp yemeye çalışıyoruz. Seul'de bir tane cami var. Hı hı. O camide de Cuma'ya gideceğiz hep beraber. Cenk, Serdar, ben hem camiyi göreceğiz, hem Cuma namazı kılacağız, hem de ondan sonra caminin imamı ile görüşmeye çalışacağız, sohbet edeceğiz. Burada ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Vakti varsa bir tane cami içinde ezan okutturacağız. Camiyi de merak ediyoruz. Bir tane cami var zaten. Bütün İmamı Seul'de. Türkmüş galiba. İmam Koreli. Ülkenin bir kısmı Budist, Hristiyan. Sonra bir Won Budizmi var bir de bunun dışında. Müslümanlık çok az. Çok az Müslümanlık var değil mi? %1 falan mıdır yani? O da olmayabilir. Onun %1'den biri aşağı. Araba kiraladık. Sevinç gözyaşları döküyoruz. Yani arabayla bir yere gitmek değerli. Çünkü biz burayı öğrendikçe görüyoruz ki gerçekten çok büyük. Seul yani dev gibi. Trafik de biraz varmış. Tutmayın elimden, tutmayın elimden. Arkadaşlar Çeng'e birkaç şey sordum. Dedim ki Tayvan buraya yakın mı? Evet dedi. Gittim mi dedim. Hayır dedi. Tayvan'la ilgili şeyi anlattı. Tayvan'ı Çinlilerin kurduğunu anlattı. Meraklısı bilmek ister ama ben tabii merak ettiğim için. Tayvan'ı Çinliler kuruyor arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı sonrasında mı oluyor bu? Evet. Diyorlar ki hani bir ülke kuralım. Komünist mi olsun, cumhuriyetçi mi olsun? İki tip görüş hakim oluyor ve savaşmaya başlıyorlar. Savaşın sonunda komünistler kazanıyor. Oradaki cumhuriyetçi Çinliler Tayvan'a, adaya gidiyorlar. Tayvan bir ada. Daha sonra işte Çinliler diyor ki yok efendim yapamazsınız, orası da bizim falan. Savaşarak Tayvan'ı kuruyorlar. Tayvan böyle kurulmuş bir ülke. Japonya çok yakın buraya. Dedim ki saat farkı var mı? Japonya ile bir saat farkı olmadığını söyledi Cenk. Bir saat mi sürüyor Japonya buradan? Öyle bir saat, 1,5 saat. Güney Kore en yakın neresi? Güney Kore yakın, şimdi en yakın Japon var. Japon, sonra Çin, Zaten Rus. Çin sınır komşusu değil ama. Sizin sınır komşunuz Kuzey Kore, Kuzey Kore'nin komşusu Çin. Evet. Yani buradan Çin'e gitmek için karayoluyla gitmek imkansız. Vietnam, Endonezya, Malezya artık o tarafa geçiyor. Onlar da bir arada değil mi? Hı, evet. Bizde öyle bir İslamiyet hakkında o kadar ön yargısı var ki. Ada ülke mesela Malezya, Evet. Endonezyalar da hep Müslümanlar. Evet. Ama onlara işte terörist falan Terörist demiyoruz. Ama Orta Doğu, işte Arap, Hı. Türkiye dahi böyle oradaki Müslüman duydukları zaman biraz korkuyorlar. Orta Doğu'daki Müslümanları duydukları zaman korkulacak Müslüman. Buradakiler Yani böyle ilgilenmiyor oradaki. hiç bakmıyor ya buradaki Endonezyalı Endonezyalı. Müslüman. Bizdensin gibisinden takılıyor. İlginç bir şey yani. Şimdi gideceğimiz caminin konumu hiç güzel değilmiş gençler. 1976 yılında kurulmuş bu cami. Tahmin ediyoruz sonrasında çevresinde yerleşim geliştikçe daha çok eğlence merkezleri, fuhuş merkezleri çevre bölgelerine yerleşmiş. Fakat cuma günleri Çeng'in dediğine göre bayağı dolu oluyormuş cami, yani insanlar geliyorlarmış. Evet. Koreliler çok fazla değil. Hı hı. Yabancılar. Burada yaşayan yabancılar. Itaewon. Itaewon'da. Evet. Itaewon'daymış. Arkadaşlar burada bir Türk restoranı varmış, Karavan diye. Coex, dün gittiğimiz alışveriş merkezinde. O kadar pahalıymış ki Türk yemekleri. 2 kişilik full. Mesela salata geliyor. Salata. Hepsi paralı yani. Her şey Hı hı. paralı. Her şey dahil, mesela salata var. Tabii sen alışmışsın Türkiye'de. Oturduğun zaman salata gelir. Mezeler bırakılır masaya. Ekmekler de paralı. Oh! Neyse, lavaş da geliyor paralı tabii O da ki de. pahalı. Yuh! 2 kişilik Adana kebap mıydı böyle bir hatta böyle küçücük yani. Küçücük. 140
Ne? 1000 won tuttu. 140 dolar. 500 liraya liraya verip gittiniz ha. Bir dilim baklava Maşallah. falan. 550. Bir dilim baklava ne kadar? Ha, öyle hani dahil. Ha, anladım. Set Setin dahil. içinde o var. Sol taraftaki heykel ne? Evet ben de onu merak ettim. Aa, buraya da gelebiliriz aslında. Ne o? Burası savaş müzesi. Ha. Burada Türk şeyler de var. Öyle mi? Hı hı. Zaten Buraya da orada gidelim. Türk bayrağı da var. Var Türk bayrağı da var. Tamam oraya da gelelim. Yakın değil mi oraya zaten? Zaten yakın, bu birkaç dakika. Tamam. Bu şimdi sol tarafında kalan yerler hep buradan şuraya kadar dünyayı karıştıran adamların yer. Amerika askerler. Ha, burası Amerikan askerlerinin yeri. Ha? Ne yapıyorlar burada? Dünyayı İşte karıştırıyorlar. dediğim gibi Kore Ne savaş yapıyorlar? bittikten sonra Ha, burada burada oturuyor. kalıyorlar. Hı, kalıyor. Sonra da işte biz sizi koruyoruz işte sonsuza kadar destekleyeceğiz falan filan. Ama şu an para istiyorlarmış değil mi? Şimdi evet, parayı daha ver yoksa gidiyoruz. O kadar Kore'de sıkıntı çıkarıyorlar ki. Öyle mi? Mesela ben çocukken, mesela ben ortaokul falandayken mesela bir tank yok gidiyor, 2 tane ortaokul, 2 Eziyor. tane kızı eziyor gidiyor. Gidiyor. Ne Sonra oluyor? da işte tank sürücü, yani Amerika asker olduğu için Kore hükümet ona ceza veremiyor. Yuh artık. Biz protesto yaptık. Hiçbir şey olmadı Hiçbir işte. şey olmadı. Öyle kaldı ha. Zavallı kızlar öldü. Amerikan hükümeti kendi askerine ceza veremiyor mu? Buradakilere Amerika hükümet ceza verebiliyor ama umursamaz ki, zaten dünyayı karıştırıyor. Kore'de böyle 2 tane kız öldü diye ilgilenmez ki. O kadar üzüldüm ki. Hani böyle Evet. fotoğraf falan vardı. Ay Yani aman. Dereye düşen yılana sarılmış misali. Güney Kore'de sarılmış işte. Burada her şey var gençler. Bu Türk zaten. Helal Ankara yazıyor. piknik. yine Mr. Kebap var şurada. Halal yemekler burada. 이어서 목적지가 오른쪽에 있습니다. Hindistan, Türkiye, İran falan yemekler var. Ezan dışarıdan duyulmuyordur. Hı hı. Kışında Çıkışta direkt buraya geleceğiz. Camiye geldik arkadaşlar. Geldiğin önemli buraya. Farklı tabii. Ezan farklı okunuyor. Makamlar farklı. Biraz değişik bize. Türkiye'deki gibi tam değil. Ama sonuçta herkes Müslüman, içeride namazını kılıyor. Yani çevrenin çok iyi olmadığını görüyoruz ama bakın bayağı cemaat epey var arkadaşlar. Bir de her ülke vatandaşı vardı içeride. Çok internasyonel. 3 dilde hutbe okundu içeride. Önce Arapça hutbe okundu, sonra İngilizce hutbe okundu, sonra Korece okundu. İstanbul'da Sultanahmet Camii'nde nasıl hani bütün dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Buraya da öyle. Öyle ama güzel. Arkadaşlar Savaş Müzesi'ne geldik. Şimdi park edeceğiz. 2 saati 10 lira. Yani bayağı büyük bir kompleks. Çocuk müzesi var, evlilik salonu var. şuradayız. 1. katı çıkalım, sonra da Hiçbir yer küçük değil burada ya. Ben bir yeri gezmeye kalktığınız zaman hakikaten böyle bütün gününüz gidiyor. Oha! şöyle bakalım. Şimdi ortaya giremiyoruz. Burası yapım aşamasında. Yoksa her bayrağın önünde bir şeyler yazıyor burada. Dev bir davul galiba. Davul. Kore Cumhuriyeti kurulduktan sonra 60 sene sonra yapılmış bir anma davulu. Gez Allah gez, gez Allah gez bitmiyor. Oo! Buna panok gemi diyoruz. Panok gemi. Ortada olan gemi kaplumbağa gemi. O yani kafası. Gördüğünüz gibi bunlar mesela Japon gemileri geldiğinde üstüne atlayabiliyor. Ama o atlayamaz. Evet, sivil Atlayamaz. şeyler var. Hı hı. Doğru. Bu da kim yapmış? Gwanghwamun'da gördüğümüz o general Lee Sun-shin. Evet. Onun gemisi. Kahraman. Kahraman. Generali Şuraya gördüğünüz gibi oralarda silah şeyleri var. silah çıkışları şeyleri var. Çarparak gemi çarpışı. Vay be şuna bak. Şöyle Bakın içerisinde nasıl oturuyorlarmış bunun içinde ya. Küçücük her şey. bu bayağı büyük. Ha daha büyük bu küçük hali. Evet. Anladım.
12-13 tane gemiyle 300 bilmem ne küsür o savaştan gemisi. kazanıyoruz. Niye? Japonlarınki böyle hem küçük hem hızlı gidebiliyor. Ama bir çam ağacı onları kullandıkları için hem de ağır hem de yavaş. Evet. Onun için o da önemli bir işiydi. Hani böyle çarparak savaşmak. Bütün dinlerde hani insan öldürmek falan yasaktır ama Evet. onlar ülkeyi korumak için kendileri Çıkıyorlar. ayağa kalkıyor, böyle çıkıyor, savaşıyor. Bu keşiş ordusu diyoruz onlara. Acayip çok yardım etti hani korumak için. Buraya gelip buna bakanlar da ya işte Bu ne alaka? din adamları niye savaşıyor falan diyor ama öyle bir üzgün bir hikaye var. Yani. Üzgün bir hikaye var. Oysa ki Joseon döneminde bunlar dışlanmışlar. Evet. Yine de. Onlar da dağda kendileri yaşamaya başlamışlar. Evet. Fakat yine de ülkeyi kurtarmak için Japon saldırısında yardıma gelmişler. Mesela Isunshin. Bunlar bu generaller hep önemli bir savaşında Evet. Kore'yi koruyan. Bak ama çok yakın tarihlerde hepsi ya. Değil mi? Bak 1145, 52, 1144. Ne kadar çok şey var arkadaşlar. Şuraya bakın 383. Bu bir savaş da mu? Dram evet. Bu ok. Hangisi? Büyük ok olan mı? Şimdi Kocaman bir ok böyle- var yukarıda. Shingijan denen çeşitleri okları sadece atmıyor. Okun aşağı kısmında bombaları hani yakıyor. Sonra dinamit var, ondan dinamit. sonra çat oraya gidiyor patlıyor. Dinamit oku. Dehşetmiş ya. Altında dinamitler var. Lokumlar var. Dinamit lokumu. İnanılmaz. Şurada bak. Bu top değil mi bunlar? Şuna top şeyi atıyormuş. Böyle 100 tane falan. Böyle ötüsü var. Bir ötü. Neymiş ya? General üzerindeki bir savaş esnasında yapmışlar. Herhalde Japonlar da evet. Çin mi? Cincileri çok derken evet Japonlar işte. Şu da buckler. O şey, kalkan. Bunlar aslında böyle taşıyarak değil, Ne? geminin üstünde şöyle. Oklar gelmesin diye. Ya Peki bunlar şeydeyse Of. Crossbow. kılıçlara bir dikkatli bakalım. Evet. Şimdi samurayların kılıçlar iki taraf keskin. İki taraf keskin. Ama Kore geleneksel kılıçlar tek bir taraf keskin. Çünkü niye? Generaller böyle savaşıyorlar ama düşman olsa da bile onun böyle güçleri, düşünceleri böyle seve seve insanlar vardı. Hani düşman ama o zaman o keskin olan yerdeydi. Onun öbürü tarafıyla vuruyor, gidiyor. Hani bayılıyor sadece, öldürmüyor. başta bile insaniyet namına hareket ediyor vay arkadaş ya. O Ama Japonlarda çift taraflı. evet, Japonlar daha gaddar. Japonlar şöyle vurabiliyor. İki türlü de öldürüyor. Bunlar Kore mi? Kore bu Kore. 70 tane adam insanları böyle Ayaklandırıyor. ayaklandırıyor. Sonra da kazanıyor. Onu anmak için bunlar yazmış. Yazılmışlar. Artık Joseon İmparatorluğu. Ondan sonra elbiseleri değiştirilmiş. Ama buraya gördüğünüz gibi aslında Konfüçyüs'ün eğitimine göre anne baba tarafından alındığı şey hepsi değerli. Dolayısıyla saç maç falan kesmek yasaktı. Hep böyle topallıyorlardı. Japonlar da soykırmak için vezirler Evet. ve kralın saçları hepsi kestirdi. Geleneğini bozmaya çalışmışlar. Ne var Konfüçyüs eğitiminde? Çok saygılar var. O anlatmak o kadar zor ki. Bakın arkadaşlar nasıl bir resim. Rusya izliyor. Japonlar ve Çinliler Kore balığını tutmaya çalışıyor. Bu 1800'ler sonu değil mi? Evet artık ayaklarım yorulmaya başlayınca internet var mı? Museum interneti. Hem de 5 çekiyor. İlk kara İlk Kore ordusu kuruluyor. Ordusu, evet. Japonlar gönderildikten sonra. ilk Joseonlar önceye gidiyoruz. evet. Binlerden de önceye gidiyoruz yani. Evet. Kore döneminde de hep Çinler bizi saldırıyor. Joseon'da de hep
Japon sardırıyor. Daha önce Moğollar, daha sonra da Çinliler. Neymişsiniz arkadaş siz de ne? Her şey sizi almaya çalışmış. Şunlar nedir? Git gelmedi gel gitmedi. Evet. Orada oralarda böyle ağaçları böyle dikiyor. Tamam. Sonra su geliyor. Evet. Gemi geçerken takılıyor. Ha, Geçemiyor. bunlar gemilerin geçmesini engelleyici. Bu kale duvarlarına tırmanan merdiven. Aman yarabbim. Vallahi billahi ya. Bu işte Yüzüklerin Efendisi gençler. Lord of the Rings. Vay 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 vay. Savaşı anlatıyor 642'de. Bizim Kore tarihimiz Gojoseon'dan başlıyor. Bu başlangıç. 312. Yuh. Kore'nin en başlangıç tarihe kadar geldik. Böyle. Gojoseon. 2333. Milattan önce. Ve 3. Orada 21 gördüm. Bütün tarihlerini yazmışlar. Bir tane çocuğunu getir buraya bütün tarihini öğret. Tarih dersine gerek yok. Evet. Al burada böyle miydi böyle miydi. Şaka mı Ya bu? mükemmel bir şey yapmışlar ama işte. Helal olsun. Öncesi ya. İnanamıyorum ya. Her şey var. Evet. Bak Taş değil baksana. taş devrine kadar gidiyor. Neolitik çağ. Neolitik Yok çağ. artık ya. Evet buradan. Yok artık ya. Yok artık. Burada yaşayan ilk insana kadar İlk insanlar. anlatıyor. Joseon'un son döneminden Japon işgal zamanı. Bu Joseon dönemi yani. Yerleri atıyor. Şu şeyler. Ve insanlar mort oluyor. İnsan işte atlar, Hepsine şey yapıyor. crossbow'lar. Joseon dönemi geçtikten sonra asker elbiseleri falan daha böyle değişiyor ama daha güçsüz görünüyor. Zaten şu crossbow'a bak aman ya Rabbim bu nedir ya? Yuh. Arka gidiyor. Nasıl yaparlar? Bak arkadan geliyor. Bak. Ha, sıralama mı bu şekilde? Evet. Video of gunpowder with weapons firing. Lan bu ne ya? Oğlum neler düşünmüşsünüz ya? Yüzüklerin Efendi. Vallahi çıktık kaleye savunuyoruz kendimizi. Tamam. Ondan haberleşme yapıyor. Ya şu yukarıdaki o karaltılara bakın. Onlar bu kuleler. Bakın buradaki dağdan ta öbür tarafa bu şekilde haber. Arkadaşlar Savaş Müzesi'nin en alt katına indik. Orayı tamamen gezdik. Zaten gezdik ve bittik. Yorgunluktan. Ayaklarım ağrıyor artık. Çok fazla büyük bir müze. Cenk de diyor ki burada ben her gelişimde başka bölümünü gezdim diyor buranın diyor. Çocuğunuzu alın buraya getirin. Bütün müzeyi gezdirdiğiniz zaman zaten Kore tarihini öğrenmiş olursunuz. Tarih dersine gerek yok. Şahane yapmışlar ya. Şahane bir düzenleme gerçekten. Ne varmış? Türkiye hakkında bir şey var. Şimdi kitap alalım dedik. Dışarıda bir kitap var. Bedava veriyorlar bu kitapları. Bütün Kore tarihinin, savaşı, her şeyi var. Buradaki amca dedi ki 3. kat Türkiye'ye ait. Biz biraz önce Onu çıkmak için çekmek. niyetlerken arkadaş bu nedir ya? 3. kata çıkıyoruz. O amca da Türkiye'ye gitmiş. The Istanbul, Kapadokya, Pamukkale, Konya, Efes. Süper. Busan bölgede olan O mezarlığın görüntüsü mü? öyleymiş. Can you see the Turkish soldier to participate in the Korean War? So the left his wife and son. Very sad. Video askerin arkasında işte eşi ve çocuğu kalmış. Okay. Serdar bunları çek. Look, that's United Nations. Teşekkür var değil mi burada? Evet, member states who died in Korean service to United Nations. your national flag. Yes. Is the No, Turkish. Turkish. Ha Türkçe, o very nice. you can hear the Turkish language about the Korean War. Türkiye savaş sırasında Kore'ye askeri birlik katkısı sağlayan 9. Birleşmiş Milletler Müttefiği'dir.
3 piyade taburu, 1 topçu taburu ve destek birimlerinden oluşan 1. Tugay, bu sana 17 Ekim 1950 tarihinde ulaşmıştır. 1. Türk Tugayı, adaptasyon eğitimini mütakiben 9. Amerika Birleşik Devletleri Kolordusu bünyesinde görevlendirilmiş ve geri cephede devriye misyonları ve ileri cephede harekatlar başlatmıştır. Savaş boyunca 3 kez Türkiye'den takviye edilen Türk Tugayı, Kuzey Koreli ve Çinli Komünist kuvvetlere karşı Kunuri, Pyeongyang ve Suwon'un doğusundaki 151 numaralı tepe, Yongcha'nın kuzeydoğusundaki Jansen-chan ve Gorangbodagi Nevada kompleks ileri üssü gibi harekatlarda kahramanca savaştı. 27 Temmuz 1953 tarihinde Ateşkes Anlaşması imzalanınca Türkiye 17 Ağustos 1960 tarihinde taburunu Kore'den çekti. 9 Temmuz 1966 tarihine kadar bir bölük Kore'de kaldı. 1966-1971 yılları arasında bir müfreze şeref kıtası olarak Kore'de görev yaptı. Savaş sırasında Türkiye toplam 14.936 asker gönderdi. Bunlardan 724'ü Kore'de özgürlük ve barışın tesisi için hayatlarını kaybetti. 했어요. 여기에서. 그래가지고 그때는 사진이 엄청 많았는데 그때 이게 새로 군복도 다 유니폼 다시 가져왔어요. Geçen yıl burada sergi olmuş bu alanlarında. Yani özellikle Türkiye için. Last year. O zamanlarda bu elbiseler de tekrardan gelmiş. 유니폼. Yes. Şu an Türk üniforması. Vay be. Allah rahmet eylesin hepsine. Bak gelmiş kıymetli oğlum Ahmet Osman. Kore'nin bu kadar gelişebilme Sebebi eğitim. Yani Savaşta bile savaşta da devam ediyor. Evet. We have no Hiçbir natural kaynağımız yok resources. diyor, hiçbir şeyimiz çıkan şeyimiz yok Evet. diyor burada ama sadece diyor yaratıcılık geliştiriyoruz ama yani eğitimi hiçbir zaman ara vermedik. Savaşta bile eğitim vardı diyor o anlamda. Suudi Bunlar Arabistan. diğer ülkeler. Hatta abi Suriyeli bile bize yardım etmiş. Ya $3650 göndermiş. Suudi Arabistan. İsrail'e bak, o. 96 Avusturya. Avusturya 3.616.446 dolar göndermiş. It's the large amount of the money. El Salvador'a bak 500. Costa Rica. The Argentina. Arjantin'e 500 bin. Ülke ise Aha. ben yardım edeyim demiş ama Evet. savaş bitmiş. Nikaragua, Bolivya, Brezilya. Onlar edene kadar Ya tam yardım ediyorduk, savaş bitti kısmet. Bir dahakine inşallah. Thank you very much. For sure. Thank you very much. 다음에는 안탈리아로 한번 안탈리아. Yes. Have a nice stay. in 감사합니다. Korea. Thank you very much. For everything. 좋은 날 되기 바랍니다. iyi 감사. günler dedi. Benim kayınpederim yani eşimin babası burada Kore'de Kore gazisi yani burada savaştı. 부인의 아버님도 참전 용사. 너무 감사해요. We never forget Biz bizi those unutmuyoruz. who sacrificed their lives for Korean peace. Koreyan barışı için harcanan hayatları hiçbir zaman unutmuyoruz. Müthiş keyif aldım ya. Tam ortasındayken yoruldum ama o son üst katı bir gördük ya, biz orada dağıldık, şimdi biraz aşağıda oturduk falan. Gerçekten nefis bir yer. Yapmışlar abi, yani evet, son anda adam da yardım etti. Ya yapmışlar abi, çok güzel bir yer yapmışlar. İnanılmaz keyifli yani. Öyle güzel ki çocuğunuzu alın gelin. Buranın tarihiyle ilgili her şeyi öğrenebilirsiniz yani. Hani Kore'de yaşayan biri olsam çok kolay bir şekilde buranın tarihini öğrenirdim. Her şey çok düzenli, tarihler düzenli, nefis bir şey yapılmış gerçekten. Türkiye'de de benzerlerini görmek çok isterdim açıkçası. Çünkü bütün Kore tarihini her şekilde anlayabiliyorsunuz. Grafikler yapılmış, savaş aletleri, şunlar olmayanın imitasyonunu yapmışlar yani, ama mutlaka yapmışlar görebilin diye. Çok güzeldi, süper. Çok mutlu ayrılıyoruz buradan. Bu arada unutmadan söyleyeyim, müzede de internet vardı. Yani kapalı alanların tamamında bedava internet var arkadaşlar. Alışveriş merkeziydi, müzeydi, şuydu buydu. Otellerin tamamında neredeyse bedava internet var. Kolaylıkla internete erişebilmek çok güzel ve öyle böyle de çekmiyor yani. Çok hızlı internet. Arkadaşlar selam.
Kore'de bu genç güzel insanlarla tanıştık. Melisa, Ayşe, Hilal geldiler sağ olsunlar. Tabii kadromuzda Serdar Şen gibi içerik olmazsa olmaz. Bize burayı anlattılar. Biz de onlarla sohbet ediyoruz. Acayip keyifli. Bir sürü bilmediğimiz şey varmış. 6. günümüz artık. Bir şeyleri biz de çözmeye başladık yani ama onların da desteği de 1,5 aydır gerçi buradalar ama daha ilk gün gelip o sokak konserlerinin hepsini izlemişler. Yani muhtemelen siz de zaten 8 yıldır burada o da. Ha? Aa bir saniye gençler. Size biz Türkiye'den çam sakızı çoban armağanı. Hadi bakalım. Özleyenlere lokum. Hadi herkes yesin. Önce büyükler. Biz dedik baksana. Erciyes Üniversitesi'nden gelmişler öğrenci değişimiyle. Poezi edebiyatı. Kaç sene kalacaksınız? 1 sene. Bu kadar mı? Maalesef. Hadi canım. Gelen dönmüyor. Bu nasıl iştir? Gelen dönmüyor. Bu nasıl iştir? 10 gün. Eğer Türk yemeklerini özlediyseniz biz otele bir sürü şey getirdik. Köftemiz falan var. Yiyebiliriz isterseniz. Ay yazık bunlar ya. Bir saniye. O zaman size ocak ısmarlamıyoruz. Size yemek yapıyoruz. Oh my god. Kazan öğle yemeği mi? Olur. Akşam yemeği. Öğleden sonra mı? Kaç istiyorsunuz? Fark etmez. Ne zaman kızım ne zaman acıkıyorsunuz? Var Biz hep acıkırız. Bize acıkırız çok acıymış. Ayran var mı? Süt var mı süt? Mayalayalım bari ya. Süt var. Maya var mı maya? Niye siz ayran yoğurt yemiyorsunuz ya? İşte onun için yaşamıyorum ben Türkiye'ye gidiyorum. İki yeni arkadaşımız daha bizle beraber. Sizin isimleriniz nedir? Zeynep ben. Zeynep. Beyhan. Beyhan da burada. Onlar da değişim öğrencisi. Evet. İngilizce okuyorsunuz. Siz de mi? Kore. Siz de Kore dili. Ha. Onu tanıyorum. Bir dakika sen onu tanıyorsun. Peki sen dedin ki ay buraya alışamadın mı oldu? Dedin yani kendi adına konuş diye. Sen Ben eve gitmek istiyorum. ciddi misin? Neden? Jet lag mi? Biz mesela O jetle zaten alışamadık. oldu mesela. Ben 2 hafta atlatmaya çalıştım. Gördün mü? 2 hafta boyunca Ben sabah daha yeni. 6'da 7'de uyuyor. 2 hafta boyunca. 4'te 5'te Ben hala aynıyım. O atlattı ben Sabah daha 9'da hala. uyuyorum. Türkiye'ye döndüğümüzde böyle pek hissedilmiyor. Aa ciddi misin? Türkiye'ye giderken hani ben mesela gidiyorum ama normal günü yaşıyorum, akşam oluyor uyuyorum. Hani öyle gibi. Buraya gelince hissediliyor. Ben Koreli oldum. Yemin ediyorum hiç konuyla ilgim yok ya. Türkiye'de yaşamıyormuşum gibi. Evden arıyorlar falan açmıyorum. O raddeye geldim ya. Hayır. Direkt Ne alaka buralı oğlum oldu. Kore'deyim ne arıyorsunuz falan. Burada acayip bir yemek özlemi çekiyor ya. Yoğurt yok burada ya. Evet. Yoğurt acı. Ben normalde Türkiye'de her gün böyle sadece yoğurt yiyen bir insandım. Burada yoğurt tatlı. Yani hani mesela işte Yunan yoğurdu, Bulgar yoğurdu Ya diyor, niye Türk plain yoğurdu yok? yazıyor. Yunan yoğurdu bizim dibimizde Hani ya. böyle diyorum ki belki benziyordur, sade yazıyor üstünde, alıyorum şekerli. Ben peynirden çok çektim. Ha. Peynir Ben çok çektim. Ya biz bitiremeyiz onları ya. Açıklama yapacağız. Bir dakika, dur. Sakin olun. Bir dakika biz Biz biraz buraya 20 kilo fazlayla geldik. Talip olabiliriz. Hepimiz talibiz. Kocaman valiz ya. En çok biz hiçbir şey getirmedik. Peynirler. Emre biz ölmeyiz ya. Hepsini biz Biz veriyoruz size abi. Hibe. Bak peynirler kalıp kalıp. Zeytin de var. Zeytin. Ya biz hata ettik Köfte, ya. sucuk. Sıcak Abi talim ya. bizim haberimiz yok. Biz Survivor'a gelmişiz buraya. Keşke daha fazla geçseydik ya. Yani 3'er kilo fazla geldik yalvar yakar getirdik. Şimdi yani hakikaten 35 Size olsaydı veririz. hakkımız. Size köfte. Allah kahretsin. Size de peynir. Siz de kalırsa size de peynir geldi. Sucuk. Ay yazık ya. Ben beyaz peynirden razıyım. Tamam. Ay kıyamam. Bir dakika dur hepsini vereceğiz. Şey yaparız, Ben ağzıma hepsini atmam keser, daha. paylaşırız. Biz bir de böyleyiz evde. Otelde ne yapıyoruz? Ya sucuk mu yiyeceğiz gene ya? Bizim Evet, modumuz bugün yine kavurma var. Allah kahretmesin. kavurma. Annem, Kavurma var. anne. Ya şimdi anlatmak istemiyorum. Kıyamam. Anlatmıyorum ya. Anneciğim. Abi anneme gittim. O kadar komik ki kadın almış kuşbaşı etleri kavurmuş ardından da fırına vermiş. Öyle yapınca bozulmuyormuş. Bir de onları vakumlattık mı? Ben böyle kavurma, orada sucuk, köfte. Dolap dolu. Oğlum dedi orada ne yiyeceksiniz dedi. Biz dedi anne buluruz bir şey ama iyi ki getirmişiz. Neyse bak. Bir bakalım bugün arşivimize. Ya evet ya dur. Siz merak etmeyin. Kızları da yarın. O zaman siz de gelin.
peynir Gelin veriyorum. abi, yemek Ben yapalım. bir daha yemem soluya kadar. Ölmem yani ama ne var ya. 4 gün var yemiyorum peynir. Maya bulsam yapacağım. Benim Maya şimdi gurur... bulsam ben de yapacağım. Benim gurur... Ama yapacağım. Salça var. Ocakları yokmuş. Bunları da yapacak bunu. Ona Valizin yarısı hazır çorba. Benim de çorba getirmişti. Gerçekten. tarhana getirdik. Tarhana içiyoruz. Tamam. Sizin canlı yayınınızdan Saçma sapan ya. Ayılarca yemek yiyoruz biz burada. Ben Ekmek valla getirdik. Dolap genelde ekmek benim dolu. en çok aradığım Bir dakika ben buradan Türk yetkililere seslenmek istiyoruz. Abi bu ne? Öğrenciler aç. Bak herkes geldiğinde ne kadar böyle şeydi. Ha güzel işte 1,5 aydır alıştım falan. Son çorbamız kaldı. Kimse ona kıyamıyor, itemiyor. Son mercimek çorbası. Kimse kıyamıyor bu çocuğa. Muhabbete daldık. Video çekmeyi unuttuk. Herkese geldiği için teşekkür ediyorum. Bu güzel insanlar. Bu soğukta, dışarısı inanılmaz soğuk şu anda. Geldiler, sohbet muhabbet ettik ama burada bitmedi. Ya herkes burada çok kötü durumdaymış. Yarın bizim elimizde kalan 20 kiloluk yemekler vardı ya, onlarla. Kesinlikle yemek çenk gelemiyor yarın. Ay kıyamam. Sofraya bir tabak daha fazla yemek gelecek demektir bu. Hep beraber yemekte buluşacağız. Yarın yemekteyiz arkadaşlar. Bu kış eksi 35 dereceymiş burası. Ve Seul'de şöyle bir şey söyleyeyim size. Rusya'nın Moskova ile ve kuzeyiyle Seul'ü kıyasladılar derece olarak. Seul daha soğuktu. Yazarsınız ya. Biz bunları ısıtıcı mı getirsek ya? Biz sizi alalım Türkiye'ye götürelim. Kışın Mesela eksi en erken 35 ne ya? alıp akşama da Oha! dönüp Abi bu kız nasıl geziyor? Koreliler kışın da Bunlar öyleler çok ya. normal burada. Kışın da öyleler. Kışın da eksi 35 Nasıl öyle geziyorlar öyleler. peki? Ha? Bak burada update diye bir şey varmış. Neymiş? Sıcaklık veriyormuş. Her taraflarına yapıştırıyorlar. Aa! O şey var. yapıyorlar diyor. Ha, ısıtıcı var. Ben de bunların Çalkalıyorsun. içinde bir soba. Oldu. Tamam. Kızlar siz? Karşıdan. Siz ne tarafa? Ben de şu tarafa mı gideyim? Aynı şekilde ben de. Hatta şeydi böyle. Tamam, Lütfen sen git. ferah tut kendini. Sana Hadi öbür gün git. yediririz. Yani Hadi git pazartesi görüşeceğiz zaten merak etme hadi git Evet. tamam. Seninle başka gün görüşürüz. Çok güzel bir gündü. Harikaydı. Görüşeceğiz. Muhabbetler sırasında yani içimiz acıdı. Yemek problemi var. Yurtta kalıyorlar. Isıtıcıları yok. Gerçekten hasret kalmışlar. Biz de şimdi markete gittik Serdar'la. İşte bakın yemekler, makarnalar, şudur budur. Serdar biliyorsunuz Gurme Serdar kanalı var. Şimdi pizzasından tutun bir sürü şey var burada. Onları aldık. Çikolatalar aldık ne bileyim. Yarın gelecekler. Burada güzel bir ziyafet yapmaya çalışacağız. İşte dolabımızdakileri onlarla paylaşacağız. Arkadaşlar buraya Güney Kore'ye veya uzak yerlere gelen tüm misafir, herkes yanında birazcık da bu genç arkadaşlar için malzeme getirsin. Çünkü hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey yok burada. Öyle işte peynirdi bir şeylerdi vakumlayın. Getirin buradaki öğrencileri bulun. Hiç zor değil buradaki öğrencileri bulmak. Zaten belli bir sayıdalar. Yurtta kalıyorlar. Onlara verin. Çok mutlu olacaklarından emin olabilirsiniz. Hazırlayacağız bir şeyler. Yarın olunca görüşeceğiz. Bay bay.